Masmavi 3 Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, bugün sizlere bir Alman fırınında yediğim erikli tart tarifi vereceğim. Böyle bir lezzet olamaz diyorum. İlk defa burada izleyeceksiniz. İyi seyirler dilerim. Hamurumuz için gerekli malzemeler: 125 gram oda ısısında yumuşamış tereyağı. Arzu ederseniz yarım tereyağı, yarım margarin de yapabilirsiniz. Yarım su bardağı esmer şeker, ama mecbur değilsiniz. Varsa esmer şeker, yoksa normal şeker de kullanabilirsiniz. Bir tane yumurta, 3 yemek kaşığı süt, 1 paket vanilya şekeri. Biliyorsunuz ben vanilya şekerini kendim yapıyorum. Tarifini de vermiştim. Hani aklınız karışmasın, kavanozdan aldığım için. 1 tatlı kaşığı tarçın ve 1 tatlı kaşığı tepeleme kabartma tozumuzu ilave edelim. Bütün bu malzemeleri ekledikten sonra spatulamızla güzelce bir karıştıralım ki hani unu eklemeden bu sıvıları karıştırırsanız bütün aromalar birbirine çok daha güzel geçecektir. Şöyle ezerek, bakın sevgili arkadaşlarım, bu kıvama getirin. Şimdi unumuzu ekleyerek güzel bir tart hamuru yoğuralım. Toplam un miktarı bende 3 su bardağı tam denk düştü. Ama kullandığınız yumurtanın büyüklüğü, kullandığınız unun markası un miktarını değiştirecektir. 2 su bardağı ekleyin, sonra 1 su bardağında etap etap ekleyerek kıvamını tutturun. 3 su bardağı unu ekledim ve güzelce yoğuruyorum. Şöyle ele yapışmayan, orta yumuşaklıkta pürüzsüz bir tart hamuru oluyor. Ben size hemen göstereceğim. Bakın sevgili arkadaşlarım, yumuşacık, kolay şekil alabilen ama aynı zamanda da çok sert olmayan, ufalanmayan bir tart hamurumuz hazır. Hamurumuzu yoğurduk. Şimdi onu kenara alalım. Toplam kullanacağımız erik miktarı 350 gram. Ben tarttım hani aklınız karışmasın diye. Ama göz kararı da ekleyebilirsiniz. Kullandığım erik mürdüm değil. Sanırım bu Türkçe'de ancelik mi geçiyor, mürdüm mü geçiyor? Orayı karıştırdım. Siz doğrusunu yorumlara yazın lütfen. Erikleri ortadan kesip çekirdeğini çıkarıyorum. Daha sonra 4'e bölerek hazırlıyorum. Bu eriği kullanmamın sebebi aroması daha güzeldir. Yani daha aromatik bir erik olduğu için çok yakışıyor. Eriklerimizi doğradık. Bir diğer püf noktamız, bu aşamada 1 paket vanilya şekerini güzelce üzerine serpip harmanlayalım. Bu vanilya şekeri pişme esnasında karamelize oluyor. Eriklere daha güzel bir aroma ekliyor. Bunu da belirtmek isterim. Eriklerimiz hazır. Hamurumuzu da yoğurmuştuk. Şimdi sevgili arkadaşlarım, bu hamuru şöyle tezgaha biraz un serpiyorum ve tezgaha alıyorum. Kabaca elimle de bir düzeltiyorum. Hani buradaki amacım eşit oranda yapalım tartlarımızı. Dolayısıyla bunu nasıl yapabilirim? Hani tartı kullanmadan şöyle kabaca bir yuvarlayıp bir hamur kartıyla eşit olacak şekilde kesiyorum. Bu arada ben biraz ara vermiştim. Siz izlerken hemen minik bir sohbet yapayım. Benim kızım, damadım, torunlarım bendeydi 2 haftadır. Onlarla yoğun bir süreç geçirdim. Onları yolcu ettim ve hemen sizlerle olmaktan çok mutluyum. Biliyorsunuz öncelik her zaman aile oluyor. Şöyle eşit parçalara ayırdıktan sonra bir tane parçayı alıyorum. Onu elimle tekrar sıkıyorum. Çünkü kenarda bekledi ya. Beklediği an tart hamuru biraz sertleşir. Elinizin ısısıyla da böyle sıkarak yumuşatın ki kolay şekil alabilsin. Elimle sıkarak sabitledim. Onu hafif böyle yumurta gibi bir forma getirip daha sonra görmüş olduğunuz gibi baş parmağımla basarak bir yuva açıyorum. Şöyle göstereyim size. Hafif oval, çok hafif oval bir yuva açarak bitirdim. Tekrar gösteriyorum, aklınızda kalmasın. İsterseniz siz bunu yuvarlak da yapabilirsiniz. Hatta ben tepsiye dizdikten sonra birazcık daha elimle yaydım diyebilirim. Büyüklüğü yine size kalmıştır. Daha büyük yapabilirsiniz. Daha minik minik yapabilirsiniz. Hani içerisine 2 dilim erik sığacak gibi. Bunlar hepsi sizin sunumunuza bağlı. Ama benim yediğim bu şekilde tabağa gelmişti. Ben tabii ki onu böyle laboratuvarda bir inceler gibi katmanlarını inceleyip tarifi çıkardım. Dedim ben bunu yaparım, ama inanın ki samimi söylüyorum, fırında yediğimden daha güzel oldu. Bütün hamuru şöyle baş parmağımla ezerek, yuva açarak, kenarlarını dombili bırakarak hazırladım.
Ve hepsini yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye alıyorum. Daha sonra da tepsideyken yine şöyle elimle biraz basarak genişlettim. Şimdi tart hamurlarımızı hazırladık. Daha önce de hazırlamış olduğumuz eriklerimiz vardı biliyorsunuz. Vanilya şekerine bulamıştık onu. Onu da güzelce kabuklu tarafı aşağı bakacak şekilde. Bu çok önemli bir püf noktası sevgili arkadaşlarım. Çünkü kabuk bir koruma sağlıyor. Dolayısıyla eriğin suyu alt tabana akmıyor. Bu da nasıl yapıyor? Böyle altı kıtır kıtır kalıyor. Yani böyle hamurlaşmıyor. Çok önemlidir. Bakın hepsi yukarı bakacak şekilde dizdim. Yani yumuşak tarafı yukarı baksın. Biraz da vanilya şekeri döktük. O da böyle karamelize olacak pişerken nefis. Şu anda bütün tepsiyi dizerek bitirdim. Ve tartlarımız fırına gitmek için hazır. Önceden ısınmış alt üst ayar 170 derece fırında 30-35 dakika pişmeye gönderiyorum. Her fırın farklıdır. Gözünüz fırında olsun diyorum. Onu da her zaman atlamadan belirtiyorum. Ve 35 dakika pişirdim ben sevgili arkadaşlarım. İyice böyle nar gibi kızardı. İnanın ki size anlatamam. Yani o fırından çıktı şu görseli, güzelliği çok güzeldi. Ben zaten yediğimde de hayran kalmıştım. Artık bunu çıkaran, keşfeden ustanın da zihnine, becerisine sağlık. Ben de oradan feyz alıp sizlere sunuyorum. Şimdi üzerine bir sos hazırlayacağız. Çünkü o sos da ayrı bir lezzet katıyor. 1 yemek kaşığı pudra şekerine göz kararı ekledim ama şöyle yarım yemek kaşığı kadar limon suyu diyelim. Siz bunu dengeleyin. Güzelce ekleyelim ve karıştıralım. Şöyle akışkan bir kıvama getirin. Baktınız ki çok akışkan, biraz daha pudra şekeri ekleyin. Baktınız ki çok koyu, biraz daha limon suyu ilave edip dengeyi sağlayabilirsiniz. Şimdi bu sosumuzu da komple erikli tartlarımızın üzerine bir tatlı kaşığıyla gezdirelim. Bunlar minik detaylardır sevgili arkadaşlarım. Mesela bu sos çok minik bir detay ama tartınıza sağladığı o lezzet inanılmaz güzel. Hem de görüntü olarak. Sosu döktükten sonra biraz da Hindistan cevizi serperek bitiriyorum. Ve o şahane tartlarımız sunum için hazırlandılar. Sizlere şöyle detaylı bir gösterip inanın ki ben de büyük bir zevkle doku testine geçiyorum. Ama çok güzel görünüyorlar. Sevgili arkadaşlarım ben bu tarifleri yapınca sanmayın ki yapıp bitiriyorum. Ben de heyecanlanıyorum. Mesela şurada izlerken şu görünüşün güzelliğine bakar mısınız? Yani tabakta bunu bir düşünün. Mis gibi servis ettiğinizi. O klasik tarttan çok farklı, çok lezzetli, çok güzel bir şey oluyor. Hemen şöyle bir bıçakla keserek umarım nasıl alt tabanının kıtır kaldığına şahit olmuşsunuzdur. Çünkü erikleri yukarı bakacak şekilde dizdik. Şöyle gösteriyorum. Kıtır kıtır bir alt taban, üzerindeki eriklerimiz muazzam diyorum ben. Tabii ki siz bunu isterseniz böyle çatal bıçakla yiyin. Ben nasıl yedim? Ben böyle elime tuttum, ısırarak yedim. Bu şekilde de size yakın çekim göstermek istiyorum. O eriklerin güzelliği, alt tabanı çok güzel, çok şahane bir tart. Zaten yaptığınız anda servis edin. İnanın ki anında bitiyor. Çok lezzetli oluyor. Şimdiden yapacak tüm arkadaşlarıma afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Yeniden yeni tariflerimde görüşebileceğimiz için çok mutluyum. Tekrar belirteyim, sizleri çok özledim. Tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.